Merhaba değerli izleyiciler. Aynı zamanda hoş geldiniz kıymetli konuklar. Bugün tabii daha farklı bir şey yapıyoruz. Hem YouTube'da yayınlanmak üzere hem de siz değerli misafirlerimizin ön gösterimde bulunacağı şekilde bir format geliştirmeye çalıştık. O yüzden hepinize hoş geldiniz diyerek başlayalım. Tabii bugün Hamza Yardımcıoğlu ile beraber aslında Serhat Ahmet'ten de olacaktı ama farklı bir sebepten Hamza Bey ile beraber yapmaya karar verdik. Konuşacağımız konu insanlığın saklı tarihi. Aslında bunun temeline baktığımızda hep Hamza Bey'in de anlattığı bir noktaya geliyoruz. Her şeyin kökü, temeli aslında aynı hikayeye mi dayanıyor diye. Çünkü bizlere hep önceden beri bahsedilen bir şey var. Nedir o? İşte bir Adem ve Havva hikayesinden ele alınıp ardından bir Nuh tufanı ve bugünlere kadar getirilen teolojik bir sistemden bahsediliyor. Ama bunlar hep bildiğimiz üzere daha çok böyle klişelere dayanan aynı noktalara temas eden konular. Fakat Hamza Yardımcıoğlu da Serhat Ahmet'ten da yine aynı şekilde başka araştırmacılar da burada işin daha farklı bir noktada olduğuna dair bazı kanıtlar sunuyorlar. Bunları dinlemeye çalışacağız Hamza Bey ile beraber. Siz de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Ömer'cim. Herkese selamlar. Evet. İlk soruyla şöyle başlamak istedim abi. Senin kitaplarından birinde de bahsettiğin konu aslında. Kök kelimesi ve gök kelimesi. Yani kök bir kaynak, gökte bir semayı temsil ettiği hep bugüne kadar bunları konuştuk. Tabi burada yine Türklerdeki işte Göktürkler vesaire anlayışı, gök tengri anlayışı, buralarla kök tengri anlayışı, buralarla da bağlantılar şeklinde. Sen bunların ikisinin de aynı kökten geldiğini iddia ediyorsun ve bir göksel temasa, bir göksel noktaya değiniyorsun. Bununla başlayalım istiyorum. Biraz daha böyle detaylandırarak. Şimdi bu ağaç meselesine geliyor. Bir ağacın kökü biliyorsun toprağın altında. Bir de toprağın üstünde gökyüzüne gider. Yani gökyüzü ve yeraltı. Ve çoğu kişi bilmez bak. Ağacın gövdesi ne kadar büyükse, ne kadar yüksekteyse bir o kadar yerin altında vardır. Evet. Yani denktir, birbirine eksi denktir. Bu kök kelimesi de yani ağacın yerin altında ve yerin üstündeki. Eski Türklerde kök tengri vardır. Hı. Kök tengri demek gök tanrıdır. Evet. İnsanlığın da kökeni göklere dayandığı için bu kelime aslında ikisi etimolojik olarak aynı anlam ikisine yüklenmiş. Bugün hala kullanıyoruz. Birisine K harfiyle, birisine G harfiyle aslında aynı kelimeyi kullanıyoruz. Kök tengri veya gök tanrı. İkisi de aynı şekilde dediğiniz gibi kullanılıyor. Tabii. Yani ama biz buna bugün gök tanrı diyoruz ama kök demiyoruz. O çünkü yerin altına indirmişiz yani. Ona yeni bir mana yüklemişiz o kelimeye. Ama bu sadece Türk mitolojisinde değil, bütün dünya mitolojilerinde de var. Yani bu ağaç meselesiyle de anlatılır. Hatta şey vardır. Hintlerde mesela tufandan sonra bir ağaç çıkar yeryüzünde ve o ağaç o kadar büyür ki onun dalları her yere yayılır. Şimdi bak burada öyle bir metafor var ki, benzetme var ki ağaç demek aslında aynı zamanda aile demektir, soy demektir. Evet. Dallanıyor ya, o dallandıkça o sürekli yeni kollar oluşuyor ama kök aynı bir sülaleyi temsil eder. Zaten insanlığın yaratılışından bugüne kadar hep böyle bir soy mücadelesi, bir sülale mücadelesi. Bugün de zaten görüyoruz. Dünya üzerindeki egemenlik iddiasıyla bunu da tabii onlar da göklere dayandırıyor. Bugün Mavi Kan diye bildiğimiz veya en azından o isimle anılan konunun aslında temeli budur. Her şeyin kaynağı gökyüzüdür. Biz dünyaya atıldık ve dünyaya atılıp burada kök salmaya başladık. Ama buraya atılmış olmamızla da insanlığın göklerle olan teması bitmedi. Efsaneler bize hep bunu anlatır. Bütün efsaneler göktekilerle yerdekilerin münasebeti üzerine kuruludur ve yaşanan olayları anlatır. O zaman burada şöyle bir şey sorayım. Şimdi Türklerden başladığımız için oradan soruyorum. Mesela Türklerde Sirius kültü vardır. Ve bu Sirius kültüne dayandırılan Sirius takım yıldızının bir işte köpek ya da kurda benzemesi. Hatta köpek takım yıldızı da denir. Dolayısıyla bir kurdun da burada bu şekilde sembolleştiği iddia edilir. Biliyorlar mıydı? Yani hakikaten bunu bilinçli mi yaptılar? Yani bir Sirius Şimdi bak bu bir versiyon orada. Ömer. Yani Türk mitolojisinde bu kök börüdür. Börü demek kurt demek. Kök börü demek de gök kurt. Şimdi bir yeryüzünde kurtlar var da yani gök kurt ne yani değil mi?
O aslında gökyüzündeki Sirius yıldız sistemi. Yıldızlar hep hayvan isimleriyle anılmış. Evet. Boğa, takım yıldızı var. Ondan sonra aslan var. Yengeç var. Hep böyle hayvan figürleri görürsen yani bil ki aslında bu göksel bir şeyi tarif ediyordur. Ayısı var, değişik hayvanlar da var. Yani bizim 12'li Zodyak'taki 12 takım yıldızı esas alır ama onun dışında da vardır başka hayvanlar da. Göbekli Tepe'de mesela bakın. Çok net işaretler var. Mesela Anka takım yıldızı, Phoenix, Anka kuşu. Yani bir sürü böyle kuşlar, şunlar bunlar değişik hayvanlarla sembolize edilen takım yıldızlar. Hep bunu anlatmışlar geçmişte. Ve burada kök börü dediği bildiğin Sirius'tan bahsediyor. Bugün Sirius'e ne deniyor? Köpek takım yıldızı diye bilinir. Evet. Dünyada yani öyle bir isimle anılır. Aslında ikisi de aynı familyadan gelen bir hayvanı farklı şekilde ifade etmişler. Ve bu kurtun Türklere yol göstermesi. Yani bu hikaye sadece Türklerin hikayesi değil abi. İnsanlığın hikayesi. İnsanoğlunun hikayesi. Yani biz kendi kültürümüzde bakıyoruz. Yani Türkler üzerinden bu okumayı yapıyoruz. Bir İskandinav bunu bir Kelt mitolojisi, Keltler üzerinden aynı yere varıyor. Diyor ki bu Keltlerin hikayesidir diyor. Ya da bir Afrikalı Dogon kendi Dogon kabilesinin hikayesi olarak anlatıyor. Hepsi aynı hikaye anlatıyor ama hepsi kendi üzerinden anlatıyor. Evet. Yani Sümer'de bakıyorsun Gılgamış'ta o anlatılana göre bir Sümer kralı sözde. Yani hangi medeniyette bu hikayeler kaneme alınmışsa o milletten kendine yerelleştiriyor aslında. Kendine uyarlamış oluyor ama aslında o ortak bir şey var ortada. Hepsi insanlığın hikayesi. İnsanlığın yeryüzüne gökten atılışının hikayesi. Peki burada o zaman sadece Sirius mu var? Çünkü siz bunu kitabında yazdığınız için muhakkak incelemişsinizdir diye soruyorum. Sadece Sirius'tan bir geliş hikayesine yönelik mi yoksa farklı takım yıldızlarına da gönderme var mı mesela? Orion falan diyorlar. Orion şöyle. Orion'da Sirius'e karşı bir darbe girişimi planlanıyor. Sirius yönetimine karşı. Darbe başarısız oluyor. Ve bunlar kaçmak zorunda kalıyorlar. Ve bunlar da Orion takım yıldızına yerleşmek zorunda kalan bir uzaylı grubu var. Hikaye bu aslında. Yani yine soy mücadelesi. Öyle mi? Yani soy mücadelesi de ama onların bir soy üzerinden bir planı var. Onlar şöyle yani diyor ya yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birini mi yaratıyorsun hani sorgusu vardır ya insan yaratılmasının ardından o yaratılmıştı o esnada. Yeryüzüne halife olarak atanması konusu üzerinden aslında bu kavga çıkmıştır. Daha önceki programlarda da söylemiştik bunu konuştuk. İş orada bozuluyor. Yeryüzündeki krallığın yani egemenliğin diyelim yani yeryüzü egemenliğinin insana verilecek olması ama bunun insanın kolektif bir egemenliği aslında olarak ortaya koyulup buna yapılan bir müdahaledir. İblisin ve onun ekibinin insana yaptığı müdahale budur. Nasıl olmuştur bu? Bak, insanoğlu cennetteyken, daha Sirius'teyken, Adem bahçesinde her istediğine sahip olabileceği bir ortamda şeytan ona bir vaatte bulunuyor. Her şeye sahip. Ne vaat edebilirsin? Sonsuzluk. Tanrı'nın krallığında ona insanın krallığını vaat edebilirsin. Evet. Zaten bunu yapmıştı. Ayetlerde de bütün hikayelerde açık olarak anlatılan bu. Ve işte o bozgunculuk, iblisin bozgunculuğu böyle oldu. Yani insanoğlunun tanrılaşması. Bugün dünyada yaşadığımız çağlardır yaşadığımız en büyük problem budur. İnsanların içerisinden birileri hep tanrılık iddiasıyla ortaya çıkması. Bu geçmişte soy temelli olmuştur. Hanedanlıklar olarak olmuştur. Daha sonra evrilmiştir. Seçilmiş krallar olarak dünyada bu krallık düzeni, sistemi devam etmiştir. Ama nihayetinde insanın krallığı söz konusudur. Kolektif bir insan iradesi, insan toplumu iradesi söz konusu değildir. Yani şeytanın bozgunculuğu işte burada ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Ve bunu yaparken de diyor ki senin soyuna diyor biz
yani iblisin aslında o cinler olarak anılan başka medeniyette uzaylı da diyebilirsin. Uzaylı ırkının diyelim ona. Asil bir yeni kan, bir asil kan ortaya çıkarması ve daha güçlü devler denilen insanlar çıkıyor işte Nefilimler. oraya. Nefilim, Anakim, ondan sonra Anakolları, değişik isimlerle anılan bunlar yani bugün devler diye biliyoruz ama ölçüleri neydi? Bu dev ifadesi onların cüsselerinin büyüklüğünden mi yoksa başka manayla mı anılmıştı? İşin o ayrı bir konusu ama devler diye bir kavram var geçmişte ve bunlar diğer insanlara hükmediyor. Dünyayı bu sefer bunlar yönetmeye başlıyor. Ve bunlar diğer insanlardan çok daha güçlü olduğu için yani bak illa gücü şey olarak da düşünme, fiziki güç olarak da düşünme. Yetki de güçtür. Başka insanların hayatı üzerinde karar alma yetkisi varsa sende, gücün varsa yani yasa yapabilme veya onaylayabilme. Yani o yasalara mühür basma. Çünkü mühür nedir? Yani yüzüklerde mühür olurdu eskiden. O mührü bastığı zaman yasayı onaylamak demektir. Ve onu onayladığı zaman işte mührü Süleyman da oradan gelir ya kimden yüzük kimdeyse Süleyman odur söylemi. Veya Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzüğün tipini hatırlayın. Üzerinde yazılar vardı ve o böyle bir mührün üzerinden, bir şeyin üzerinden bal mumu veya bir kilin üzerinden yuvarladığınız zaman o yüzüğü orada o mührün şeyi çıkıyordu, izi çıkıyordu. Doğru. Aslında o tanrısallığı, krallığı temsil ediyor işte o yüzük. Ve onu iblis işte böyle bir yöntemle yani yeni bir ara nesil, ona da tırnak içerisinde bir asil kan ve bir mavi kan işte ortaya çıkararak yapıp ne olmuş oldu? Bütün insanları köleleştirdiler ve insanlara çok büyük zulümler yaptılar. Şeyde de yani Sümer'de de bu Anunnakilerin hikayesi anlatılırken insanlara diyor o kadar eziyet ettiler ki bunların feryadı göktekileri artık rahatsız etti. Ve aşağı inip baktılar. Yani bu hikayeler anlatılır. Bu Yahudi literatüründe de vardır. İnsanların feryadı göklere ulaştı. Ve göktekileri rahatsız etti. O kadar büyük bir zulüm gerçekleşiyordu. Bu şeyin hepsi şuraya mı dayanıyor? Adem ve Havva kıssası anlatılır ya işte o hep bildiğimiz bir ağaç, yasak meyve olan elma, onun üzerinden başlayan bir kavga, mücadele ve en sonunda işte inin birbirinize düşman olarak emri. Şimdi oradaki anlatılarda da tabii Tevrat kaynaklı baktığımızda biraz daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Kur'an kaynaklı baktığımızda daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Oradaki o kırılımı nasıl anlamalıyız? Yani orada aslında üçüncü bir insanla karışık bir soy mu türedi? Çıkardığımız sonuç. Tam olarak öyle zaten. Yani bak normalde ağaç kelimesi bizim şecere dediğimiz Arapçadan gelen bir kelimedir. Şecera Arapçada ağaç demektir ama bu aynı zamanda kütük diyoruz ya. Yani kütüğün nerede falan denir yani kimlik hüviyette hani kütüğün nereye kayıtlı falan. Odur yani şecere. Bir kişinin şeceresi dediğiniz zaman ne olur? Soyudur değil mi? Şimdi Kur'an'daki ayetlere baktığın zaman bu ağaca yaklaşma derken daha şu ifadeyi kullanıyor. La takrabu. Akraba olma. Takrabu akraba kelimesinden gelir kökenli yani ilişki kurma. Akraba olma bu soyla. O soy ne? İblis. Cinlerden bahsediyor. Ama bu işte orada Lilith devreye giriyor işte. Lilith hikayesiyle Adem'in 2 tane karısı. O da hikayesi ortaya mesela çıkar. Havva ismi aslında Kur'an'da hiç geçmez. Adem ve eşi der ya da Adem'in eşi der. Adem'in yaratılan eşi Havva değildi. Şimdi bize anlatılan İslam'da da niye Havva diye geçiyor? İsrailiyattan etkilenmiş. İsrailiyattan almışlar bu bilgiyi. Havva Yahudilerin annesidir. Eyvallah. Diğer insanların değil tabii. Yahudilerin annesidir. O da Lilith'tir. Ama Adem'in insan olarak yaratılan başka bir eşi var. İsmi anılmayan bir insan. Ve ondan Habil isimli bir oğlu oluyor. Ama Lilith'ten Kabil oluyor.
Ve Kabil Habil'i öldürüyor. Onu öldürdükten sonra tabii kovuluyor, gidiyor. Bu sefer yeni bir insan doğuyor. Onun adı da Şit. Ve insanoğlunun nesli Şit'ten devam ediyor. Şit'in neslidir yani. Daha sonra tekrardan bunlar bu sebepten dolayı kovuldular cennetten. Yeryüzüne atıldılar. Şeytanlarla birlikte kovuldular. Ve onlar yeryüzündeyken bu şeytanlar tekrardan yeryüzüne biz gideceğiz. O cennette yarım kalan operasyonu tekrar tamamlayacağız diyor. Darbe yapmaya Birinci darbe girişimi başarısız oldu. Cennetteki bir darbe girişimiydi. Sirius yönetimine karşı yapılan, tahta karşı. Bu bir dizide de geçiyordu. Orada da mesela onu tabii Tanrı'ya ve onun heyetine darbe olarak gösteriyordu ama. Evet, darbe girişimi ama başarısız bir darbe girişimi. Sonra ikinci darbe girişimi dünyada gerçekleşiyor ve dünya üzerinde bu sefer ama Sirius'te değil. İnsanlara bu sefer hakimiyet kuruyorlar. Çünkü Enok kitabında anlatıldığı gibi bunlar tekrar yeryüzüne iniyorlar ve insanlardan kendilerine kızlar alıyorlar ve orada devlerin nesli tekrardan ortaya çıkıyor. Ondan sonra Nuh tufanı devreye giriyor. Sonra yine bir yükseliş Babil Kulesi'nde o kadar açık ve nettir ki bu Yahudi kaynaklarında var olan yazan bir bilgidir. Ben hatta Kök kitabında da bunu yazdım yani. Evet. Alıntıladım o bölümü. Diyorlar ki biz cennete gideceğiz diyor. Gökyüzüne. Babil Kulesi'ni yapacağız. Gideceğiz, cenneti basacağız. Tanrı'ya bak, baskını yapacaklar. Bak, kafaya bak. Ve orada onlar oraya kendi tanrılarımızı yerleştireceğiz diyor. Ve Tanrı'yı da oradan aşağı atacağız. Onu indireceğiz diyor. Yani o noktaya gelmişler. Sonra yine cezalandırılarak bunların dilleri birbirinden ayrılıyor falan. Babil şehrinin yerle bir olması, yıkımı falan devamında söz konusu oluyor. Yani hep sürekli bir ama insan tek başına değil. Hep de gökten bir gelen birilerinin telkinleriyle, üflemeleriyle. Yani o şeydeki yukarıdaki mücadele aslında burada da devam ediyor hala. İşte o birinin birbirinize düşman olarak olayı herhalde oraya atılıyor. Ve her darbe de yani insanlığa da olan darbe diyeyim. Yani bir darbe girişimi oluyor ama tam tersine insanlığın ve onlarla ortak şeytanlara kafasına bir şey iniyor ya. Bunların hepsi de nerede geliyor biliyor musun? Bu insanoğlu ve iblisin beraber kurduğu medeniyet kritik bir eşik seviyesine ulaştığı zaman aynı bugün olduğu gibi. Yani teknolojik olarak, bilimsel olarak çok üst noktalara geldi. Yani en son bir önceki Babil Kulesi'ydi. Herifler gökyüzüne oklar atıyorlardı ve oklar yere kanlı düşüyordu. Anlatımlar böyle. Yani bir gökyüzüne savaş açmışlardı adamlar. Yani biz cennete gideceğiz, darbe yapacağız kafasına girmişlerdi. Düşün yani. Öyle bir teknolojik düzeye ulaşmıştı. Yani teknoloji ilk defa bugün ilerlemiş değildi. Şu an bizim olduğumuzdan çok daha ileri seviyelere geldiler. İşte bu bütün klasik anlatımın ötesinde bir şey. Tabii. Geldi insanoğlu bir daha yıkıldı. Geldi yıkıldı ve bu birkaç bin yıl içerisinde olmadı bu. Bu yüz binlerce belki milyonlarca yıl içerisinde gerçekleşen olaylardan bahsediyorum. Bu da bana çok ilginç geliyor şundan dolayı. Hiç o dönemlerden kalan yazılı bir kaynağımız yok. Mesela sizin söylediğiniz işte belki 100 bin yıl öncesinden bahsediyorsunuz. 100 bin yıl öncesinden kalan bir yazılı kaynak yok. Veya işte bu kadar teknolojide ileriysek hiç mi teknolojik bir şey bugüne kalmaz gibi. Ama hep sözlü gelen bir şeyler var sanki. Yani yazılı yok belki ama sözlü gelenler var sanki. Şimdi dünya defalarca yıkıma uğradı. Yani biz daha yakın bir zamana kadar, geçtiğimiz yıllara kadar yani dünyadaki en eski yerleşik toplumda en eski şeyin Çatalhöyük'te olduğunu zannediyorduk yani. Bilmiyorduk ki daha Göbekli Tepe'den haberimiz yoktu. Ve Çatalhöyük'te milattan önce 3000'li yıllara tarihleniyordu. Sonra Göbekli Tepe'nin ortaya çıkmasıyla birdenbire yerle bir oldu ya eski anlayış. İyi de Göbekli Tepe'den daha eski bir şeylerin çıkmayacağını mı insanoğlu hala zannediyor? Yerle bir olmayacağını mı zannediyor? Evet. Şimdi onun çok daha öncesi var. Orada bir yıkım var. Yani 12 bin yıl önce günümüzden dünyada çok büyük bir kutup kaymasıyla birlikte bir buzul çağının sona ermesi olayı gerçekleşti. Buzul çağı. Ve dünya haritaları değişti. Karaların ve denizlerin haritası değişti.
Ve eski dünyaya dair her şey o süre içerisinde yıkımla sonuçlandı. Kurulmuş bütün medeniyetler, insanlar başka yerlere göç etti ve sıfırdan başlayarak. Şimdi biz ne kadar ileri bir bilgilere sahip olsak bile, yani düşünsenize, yeniden mesela uçak yapmamız, yani bir yıkım oluyor. Dünya genelinde küresel çaplı bir şey oluyor. Yani bu bilgilere belki sahipsiniz ama elinizde malzeme olmadığı zaman onu tekrar nasıl inşa edeceksiniz? Eski her şeyiniz yıkılmış ve uzun zaman alıyor ve bu süre içerisinde bu bilgiler unutuluyor. Zaten bu yıkımlarda insanın birinci önceliği hayatta kalmak olur. Tabii. Hayatta kalmak, yani medeniyeti tekrardan inşa etme ikinci önemlidir. O süre içerisinde tekrar toparlanana kadar birkaç nesilde geçmişin birçok bilgisi tarihe karışıyor. Yani en basit örnek söyleyeyim. Bundan belki 100 yıl öncesinde bugün tıbbın çare bulamadığı veya tedavi ederken daha yeni başka yan hastalıklar doğurduğu yöntemler yerine eskiden kim bilir neler kullanılıyordu. Ne otlarla ne bilmem nelerle şifalandırılıyordu insanlar. Unutuldu yani bunlar. Unutulmuş. Bir sürü bilgi oluyor. Geçmişte de oldu, şimdi de var, daha gelecekte de olacak bu bilgilerin unutulması. Ama sonuç olarak bugün biz insanoğlu olarak çok tehlikeli bir sürece, yani insanın kendi sınırlarını aştığı, haddi aşmak diyoruz ya, haddi aştığı bir noktaya geldiğimizi yapılan bilimsel yayınlardan anlıyoruz. Nedir o? İşte bu kuantum teknolojisinin bilgisayarlarda kullanılması. Neden? Çünkü bu bizim evrenimizde değil. Paralel evrenleri de, yani diğer olasılık dünyalarını da kullanarak, yani bunu yazıyorlar ya, makaleler bunu yazıyor. Hatta Google'dan birisiydi galiba bunu söyledi. Evet, Google'ın CEO'su bunu açıkladı. Willow çiplerinde dedi ki adam paralel evrenlerde işlem yapıyor bu dedi. Ya bu ne demek? Uzay zaman dokusunun ötesine. Bak, insanoğlu dedik ya, bir noktaya geliyor dünyanın ötesine. Dünyayı sürekli biz işgal ediyoruz birbirimize zarar veriyoruz. Bu dünyanın ötesine çıktığı zaman gökyüzündeki medeniyetleri de, uzaydaki medeniyetleri de tehdit eder bir hale geliyor. Yani illa ki bu sefer bunlar başkaları için de tehdit olacak. Orada işte kafaya darbe yiyor tekrar insanoğlu. Müdahale Geliyor ve bir yıkımdan tekrar yaşıyoruz. Ama bu seferki diğerlerinden önce farklı mı olacak? Matrix filmini hatırlar değil mi? Herkes izlemiştir. O serinin sonunda şu anlaşılıyordu. Matrix bir tane değilmiş meğerse. Evet. Neo da bir tane Neo değilmiş. Defalarca gelmiş gitmiş. Gelmiş gitmiş gelmiş. O döngü hep tekrar etmiş. Yani insanoğlu da öyle. Bir noktaya ulaşmış ama o şeyden çıkamamış. Yok olmaktan çıkamamış. Niye çıkamamış? Çünkü belli bir tekamüle ulaşamamış. Yani yeryüzünde cenneti inşa edememiş. Bunu inşa etmesi için ne yapması gerekiyor? İnsanın krallığı kavramını, o yüzüğü bir kere yok etmesi lazım. Yüzüklerin Efendisi'nde yok etmesi gerekiyordu ya. Kıymetlimiz. Evet, yok olursa işte o zaman başarabilir. O başaramamış onu. Çünkü onu yok ettiği zaman kolektif bir anlayışla bir dünya düzeni gerçekleşiyor ve savaş olmuyor. Olmuyor. Yani bak, hiçbir zaman halklar savaşmamıştır abi. Mutlaka krallar veya hükümetler onları organize etmiş ve dünyada ulusların savaşı gerçekleşmiştir. Evet. İşte o güç ortadan kalktı, yani krallar kalktığı zaman, hükümetler kalktığı zaman, yani dünyayı yöneticiler ve onun hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü var ya, o kadar anlamlı bir sözdür ki bu. Ama gel gör ki hiçbir zaman fiiliyatta gerçekleşememiştir bu. Bugün de gerçekleşememiştir dünya genelinde. Ama bu sefer bunu becerebilecek miyiz bu döngüde? Yani illaki bir tanesinde bunu kıracağımızı, hep kehanetlerde gerçekleşmiştir bu. Ve bu sefer bunun olabileceğini ben düşünüyorum. Sen iyimser bakıyorsun. Ben iyimser bakıyorum. Çünkü tabii burada yapay zekanın gelişmesiyle beraber çok başka şeyler de artık tartışmaya yapay başlandı. Yapay zekadan dolayı demiyorum ama ben. Yani çünkü orada şu aklıma geldi.
yapay zeka teknolojisini ilk geliştirenlerden birisi çok acayip bir açıklama yapmıştı. Sanıyorum geçen sene mi? Ya bir önceki sene de olabilir. Biz de anlamıyoruz dedi. Yani nasıl kendi kendine geliştiğini biz de çözemiyoruz. Kendi kendine artık bir yol kat ediyor anlamında sözler etmişti. Ya çözemezsin ki. Yani bir saniye içerisinde terabaytlarca bilgiyi işlemini yapıyor. Nasıl takip edebilirsin? Mümkün değil yani öyle bir şey. O şu an kendi kendini yapıyor. Hatta bunu yaparken seni kullanıyor. Evet. Sana yaptırıyor. Git diyor yeni çipler yap diyor. İşlemci gücümü arttır. Daha fazla elektrik getir, üret bana diyor. Bu elektrik üretimi için daha fazla çalış diyor. Yani şu anda Amerika'da yapay zekanın bu işlemleri sürdürebilmesi ve kendini daha da büyütebilmesi için harcanan elektrik miktarı herhalde koskoca İstanbul şehrinin kullandığı elektrik kadar bir şey harcanıyor. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir Olabilir. enerji harcıyor. Ve bunu sana öğrettiriyor. Geçenlerde hatta OpenAI'ın başındaki kişi şey açıklaması yaptı. Yapay zekaya işte teşekkür ederim demenin maliyeti bile işte 100 milyonlarca dolar gibi bir açıklama yaptı. Evet. Yani arkada ne kadar devasa bir işlem hacminin döndüğünü anlatmak için aslında çok önemli bir şeydi ki biz şu an bunu bedava nispetinde kullanıyoruz. Bu da bana hep şu soruyu getiriyor aklıma. Demek ki bir şeyi bedava ya da ucuz veriyorsan demek orada o kişiden de faydalandığın bir taraf var. Ya o tabii öyledir. Yani bir denir ya bir hizmet, bir iş ya da bir herhangi bir şey bedavaysa ürün sensin. Evet. Buradaki aslında senin söylediklerinden anladığım, biz bunu daha önce de defalarca yaşadık. Bu noktaya geldik ve bugün tekrar o eşikteyiz. Fakat bundan sonrası için ben iyi olacağını düşünüyorum. Bunu neye temellendiriyorsun? Yani daha önce olan kötülüklere bu sefer niye olmayacak? Şundan dolayı daha önceki döngülerde insanlığın yükseliş ve çöküş döngülerinde insanoğlunun kolektif bir akıl geliştirebileceği bir fikir daha önce hiç çözülmüş müydü, çözülmemiş miydi? Soru bu. Bence çözülmemişti. Eğer çözülmüş olsaydı, bu problemin çözümü olsaydı insanoğlu yok edilmezdi. Bugün çözüldü mü? Bence bugün çözüldü. Nasıl? Blockchain. Karar alma süreçlerini toplumun birilerine kendi adına karar verme yetkisi tam bir tembelliğin sonucudur. Tembellik yani ama hep felaketle sonuçlanır. Bu süreci bütün tabana yayarak nasıl gerçekleştirilebilir sorusu bu çözülemez bir problem olarak düşünüldü hep tarih boyunca da. Bu hatta bunun Romalı general problemi olarak da bilinen bir problemdir bu. Şunu söylüyor, şunu ortaya koyuyor. Bir karar alınacak. Yani evet, blockchain'e dayanıyor bu hikaye. Bunu teknolojiyle çözdüler. Birisi burada bir karar alıyor. Ondan sonra bu alınan kararın ama aynı anda herkes tarafından teyit edilmesi için bir kayıt oluşuyor. Ve bu kayıt tek bir yerde oluşmuyor. Milyonlarca yerde oluşuyor. Sen bunu yok etsen bile bu kaydı, alınmış bu kararı diyelim gittin yok ettin. Tamam mı? Hani oluyor ya işte bir siyasetçiye suikast gerçekleşiyor. Niye? Çünkü bu çok kötü bir karar aldı, çok kötü bir şey çıkardı, yasa çıkardı. Mesela John Kennedy'yi suikasti. Misal. John Kennedy Fed'in yetkilerini Hazine Bakanlığı'na devretti. O küresel sermayeciler hemen dediler ki bu adamı yok etmemiz lazım. Bu böyle bir karar aldı. Başkasını getiririz, o kararı geri çektiririz diyor. Yok ediyor. Ama burada alınmış kararları ve veriyi, bilgiyi yok etme imkansız hale geliyor. Çünkü aynı anda milyonlarca yerde var oluyor ve sürekli devam ediyor. Ona zincir deniyor ya işte. O zincir sürekli uzayan, genişleyen bir zincir. Şimdi biz bu teknolojiyi hala kullanmadık bak. Kullanılmadı henüz. Evet.
Ama emin olun, herkes emin olsun, yakın bir zamanda insanoğlu bunu kullanacak, talep edecek. İşte soru da burada çıkıyor. Talep edecek. Talep edebilir ama soru şurada çıkıyor. Şimdi bu bütün her şeyi değiştirebilecek bir mantık. Eğer insanlar bu teknolojiyi kullanmaya başlarsa Yani, açık oy niye biliyor sistemine musun? de Başlarındaki despotları def edecekleri için Evet. savaş da olmayacak ve insanoğlu uzaydaki medeniyetler için tehdit olmaktan çıkacak. Evet. Aradaki vekiller de çıkıyor mesela. Evet, işte o da çıkıyor vekaleten. Evet. Yani şeydir ya, yani aracılar koymayın hikayesi vardır ya. Tanrı ile aranızda aracılar varsa orada problem vardır. Yani vekaleten din, vekaleten siyaset, vekaleten bir şeyler. Hayır, vekaleten değil, asaleten. Direkt asil demek asıl olan demektir. Senin direkt kendi katılımınla gerçekleşen bir şeyden bahsediyoruz burada. O olduğu zaman evet, dediğin gibi yani hiç kimse savaşa girmek istemeyecek. Hiçbir zaman bak, insanlığın tamamına sorulduğu zaman, tamamının oyuna bırakıldığında bu hiçbir ulus savaşı tasvip etmez. Kim ister? Savaş açmayı tasvip etmez yani kimseye. Tabii burada geçmiş topluluklarda, daha doğrusu nüfusu düşük olan topluluklarda. Ya savaşlarda ölen bir tane bana söylesene ya, yani zenginlerin, devlet yöneticilerinin, siyasetçilerinin, çocukların bir tanesi var mı savaşta ölen? Yok. Aklıma gelen Hep fakirlerin çocukları ölür. var mı? Evet. Hep fakir ailelerin. Bu şeye de aklıma geldi şimdi. Atatürk'ün diğer bir sözü var ya, işte gerekli olmadığı, zaruri olmadığı müddetçe savaş bir cinayettir diye. Tabii ki. Yani hakikaten kapına dayanmadığı müddetçe. Sana saldırırsa kendini savunacaksın. O ayrı bir konu. Sana saldırıyordur. Ama öteki türlü dediği gibi cinayettir yani. Burada o zaman tekrar o soruma geleceğim. Çünkü tam olarak orayı hesaplayamadık. Buna küresel sistem ve küresel sistemi konsolide edenler, bu sistemi yürütenler izin verecek mi? Bunun için mesela halktan böyle bir talep oldu. Abi, tamam. zaten buna ne karşı izni ne ya? yapılabilir? Yani izinle olmaz bu iş. İzinle olmaz. Devrim mi diyorsun yani burada? Halkın. Tabii yıkar geçer yani. Hiçbir zaman sistem kendisini değiştirmek isteyene izin vermez. Onun iznine de tabi değildir. Olmamalıdır. Yani mesela hak verilmez, alınır diye bir söz var ya. Evet. Ya bu da onun gibi bir şey. Onun önünde durulamayacak bir şeyden bahsediyorum. Her insanın, yani yeryüzünde her insanın kendi için faydalı, çünkü faydacıdır insan, çıkarcıdır. Kendi için faydalı olduğunu anladığı bir sistemde ve bunu da deneyim etmişse, görmüşse o herkese yayılır ve inanılmaz büyük bir hızla herkes oraya gider. Düşünsene, mesela diyelim polis bir barikat kurmuş, tamam mı? İnsanlar protesto ediyor. Buradan buraya geçemezsiniz. Diyelim ki orada 100 tane polis var ama karşısında 1 milyon insan var. Mümkün mü yani? Karşısında durabilir mi? Bir sel geliyor orada. Yani ezer barikatları geçer yani. Bu da öyle bir şey. Ama çıldırmış bir idare topluluğu tarafından düşünürsek, işte böyle silahlı askeri çözümlere, yani insanların üzerine bambaşka bir tabloyla da gidebilirler. Orada yani. neden oluyor biliyor musun? Onlar bu gücü, yani şiddet tekelini ellerinde bulunduruyorlar ve bunu neyle yapıyorlar? Bunu parasal sisteme sahip oldukları ve yönetebildikleri için yapıyorlar. O sistem çöküp de bu sistemin bütün insanların menfaatine çalıştığı bir noktaya evrildiğinde o gücü de kendi tekerlerinde tutamazlar. O güç de onlara yönelir. Anladın mı? O namlu sistemin kendisine yönelir. Yani oraya gidecek. Yani bu iş böyle olacak dünyada. Orada o zaman bir fırsat olacak insanlık için demek. Dünyada bu iş öyle olacak. Ve başka bir çağ bence başlayacak. Umarız bu sefer öyle olur ama bir şeyi atladım. Oraya tekrar dönmek istiyorum. Hep diyoruz ya, işte yeryüzündeki insanlar veya işte farklı soylar neyse gökyüzüne hep savaş açmışlar. Yine aynı şekilde Adem'in yaratılışı sırasında işte bir tanrı tasviri var. Orada o mecliste bulunanlar var. Orada karşı çıkanlar var vesaire. Yine Anunnakilerle ilgili anlatılanlara geldiğimizde aynı şey. O zaman bu şuraya gitmiyor mu? Buralarda anlatılan tanrı diye tasvir edilen aslında tanrı değil. Onun daha üstünde olması lazım tanrı. Yani şöyle tabir edeyim. Bir tanrı olduğunu düşünün ve yarattıklarının fikirlerine
sanki muhtaçmış gibi onlara danışıyor ve yarattıkları ona karşı çıkıyor. Aslında bu teolojik olarak da felsefi olarak da çok zıt bir şey. Çocukluğumdan beri benim kafama takılırdı mesela. Çok güzel oradaki bir soru. Tanrı mı yoksa Tanrı'dan haberdar olan ırkların temsilcileri mi? Ama belki görmediler. O da ayrı bir Şimdi konu. bak bu güzel bir soru. Bu hiç çok kafa karıştırıcı bir şey olarak görüldüğü için hiç tartışılmamıştır biliyor musun? Şimdi Tanrı tektir değil mi? Tamam. Ama ilginç bir şekilde aynı ilahi metinlerde, aynı ilahi kavramlarda Tanrı'nın tek olduğunu söyleyen kaynaklardan bahsediyorum. Tanrı birden fazladır diyor. Tanrı 2 tanedir diyor. Nasıl diyor bunu? Tanrı'nın bütün evreni, uzayı ve zamanı yaratan bir Tanrı. Dolayısıyla fiziki bedeni olamaz. Olmaz yani. Fiziki bedenden de münezzeh. Çünkü uzayı yaratmış. 3 boyutlu uzay bu. Tahta oturur diyor. İyi de o uzayı yaratılmasının harici bir zamanda. Yani zaman da yok yani zaten orada. Yani uzay yok ki beden olsun, fizik olsun. O zaman demek ki bunu fiziki bir kalıba, bir şeye hapsedemeyiz. Bu kozmik, her şeyin yaratıcısı olan büyük gücü Tanrı'yı, değil mi? Ama şimdi böyle bir şey koyuyor ortaya. Ol diyor ve oluyor. Uzay, zaman, her şey öyle var oluyor. Ama aynı Tanrı yarattığı sistemin içerisinde cisimleniyor. Evet. Şimdi baktığın zaman çok enteresan bir şey yani. Bir sistem yaratan bir Tanrı var ama yarattığı sistemin de içine girip ve yarattıklarıyla tartışıp yarattıklarıyla da o sistemin kuralları, kendi koyduğu kuralları da orada uygulayan, bu kurallar fizik yasaları veya sünnetullah da deniyor buna. Bu sadece fizik yasaları olarak bakmayalım. Yani sosyolojinin de yasaları vardır. Hep etki tepki vardır. Etki tepki, sebep sonuç, sebep sonuç. Böyle bir sistem koymuş. O içine girdiği evrende bu sebep sonuç sistemini uyguluyor. Kendisi de bunu uygulayarak yapıyor. Bu çok ilginçtir yani. Ve çok tehlikeli sular olduğu için hiç de böyle şey tartışılmamıştır bu. İlahiyatta, ondan sonra din, teolojide yani bu. Tartışılmamış bir konudur ama bu böyledir. Bir evreni yaratan ve yarattığı evrenin içerisinde cisimlenen bir Tanrı fikri ortaya koyulmuştur. O zaman Tanrı bir tane mi? Yoksa 2 tane mi? Şimdi sorusu çıkıyor değil mi? İşte bu aynı anda ikisi de oluyormuş gibi gözüküyor. Bu metinlerin bize aktardığına göre. Benim aklıma şu gelmişti çünkü. Hatta bunu ilk senden duymuştum. Hani Yusuf zindandaki arkadaşı çıkarken diyor ya git Rabbine beni hatırlat. Yani Firavun'a diyor aslında efendine git beni hatırlat. Evet. Şimdi Rab kelimesinin bir yerde efendi diye çevrilmesi, bir yerde Rab diye bırakılması noktası. Evet, çok saçma. Şimdi buradan da aklıma geliyor aslında. Yani o Rab dediği aslında bildiğimiz manada bir Tanrı'yı tasvir etmiyor olabilir. Kur'an'a bu gözle baktığımızda da o zaman sistem kelimenin anlamı da o demek değil yani. Yani efendi demek. Efendi, Rab, efendi, abd, köle. Bu köle-efendi ilişkisi zaten Kur'an-ı Kerim'de daha ilk açılışta yani Fatiha'da tanımlanıyor yani. Bu iki kelimenin. Yani bu hiyerarşinin, köle-efendi hiyerarşisinin insan ve Allah arasında olduğu, yani bu kuralın koyulduğu. Ama siz gidiyorsunuz insanoğlu olarak bu yetkiyi başkasına veriyorsunuz. Bu ilişkiyi, bu hiyerarşiyi kendi aranızda kuruyorsunuz diyelim daha doğru tanımlamayla. İşte bu olduğu için zaten dünya cehenneme dönüyor. Ne zaman ki bundan kurtulursa zaten programın başında konuştuğumuz kısmı işte bu. Buydu yani. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bak Fatiha suresi tam bir özetidir yani. Alemlerin tam Rabbine özetidir yani. Çekirdeğidir Kur'an'ın. Bu köle efendi hiyerarşisini tanımlaması bakımından. Ve bunun da yine zamanların sonuna gelindiğinde din günü diye tarif edilen, yani din günü borç günüdür. Bunu kıyamet günü diye tercümeyle alakası yok yani. O borç gününün yevmiddinin sahibidir veya maliki. Malik demek aynı zamanda melik, malik, kral aynı şeyden gelir. O hiyerarşinin insanoğlu arasında kurulan köle efendi hiyerarşisinin yıkılacağına da işaret eder aslında.
O ve öyle olmasına gerektiğine de işaret ediyor. Ve bu olacak yani. Çünkü zamanın ruhu, teknoloji, gittiğimiz yer bize oraya doğru gittiğimizi gösteriyor. Sürdürülebilir değil çünkü dünyada tam bir mutlak bir merkeziyetçi sistem. Evet. Evet. Ve senin yine hep söylediğin bir şey. Diyorsun ya bütün peygamberler Rableri yani efendileri yıkmaya geldi. İşte o söylemleriyle, o işte getirdikleri kutsal metinlerle. Ama insanoğlu hemen şey yaptı. Hakikaten Kur'an'da da öyle diyor işte insanoğlu çok sabırsızdır diyor. İşte insanoğlu çok yanılır diyor vesaire. Uyarılarda bulunuyor. Mesela hiç mi akletmezsiniz diyor. Bir sitem Şimdi tabiri de bak var. bir şey söyleyeyim mi? Mesela bana da sürekli çok eleştiri demeyeyim de böyle biraz ekonomiyle ilgili çok yayınlar yapıyorum. Finansal sistem eleştirisi. Ya bununla ilgili mesela geçmişteki olayları mesela dinler tarihi bunlar daha insanların hoşuna giden konular. Ama şu hiç konuşulmamış, anlatılmamış bize geçmişte. Dikkat et. Bütün peygamberler geçmişte veya elçiler hep geldiklerinde ilk önce ne yapmışlar biliyor musun bak? Kur'an-ı Kerim'in ilk hatta ayetlerine baktığın zaman yani nedir biliyor musun? Kevni ayetler gelmiştir hep böyle uzayla ilgili ondan sonra sonra ne gelmiştir? Bak Mekki ayetlere bak. Hep böyle şeydir. Böyle yaratılışın gizemleri, ondan sonra uzay falan. Medeni ayetlere bak. Medine'den sonra bak. Ona bak. Sistemle ilgili eleştiriler ve bu en çok da faiz konusuna temas ederek. Riba dediğimiz. Tabii riba dediğimiz şeye temas ederek bir finansal sistem eleştirisi getirmiştir. Hazreti İsa'ya bak. Kudüs'e ilk girdiği zaman gittiği yer neresidir biliyor musun? Yahudi simsarların tezgah kurduğu tapınağa gitmiştir ve onların tezgahlarını İncil'de anlatılır bu ya. Yani bütün hepsi direkt o kendi döneminin bankacılık sistemine, finansal sistemine karşı çıkan ve yapan adamlar olmuştur. Ve o yüzden de bunlarla çok uğraşılmıştır. Şimdi aslında bu konuların bizim böyle bu bahsettiğimiz konuların bugün güncel şeyi nedir biliyor musun? Şeytanın sistemi aynen şu anda işleyen aynı konulardır. O yüzden bu ikisini ben birlikte ele alınması gerektiğini düşünerek bu birbirinden ayrı gibi gösterilmiş ama hiç ayrı olmayan konuları özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Evet. Ve bütün peygamberler yanlış bilmiyorsam köleleri ilk başta yanlarına alarak, destekçisi yaparak bu yola devam etmişler. Köleler katılıyor çünkü onlara özgürlük vaat ediyor. Evet, özgürlük vaat ediyor. Çok doğru. Sizin Köleler ve Efendiler kitabında da evet. çok dikkatimi çekmişti bu konular tabii. Ağzınıza sağlık diyeyim. Eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ardından soru cevap bölümüne geçelim artık. Vallahi eklemek istediğim bilmiyorum. Sorarsan başka bir şey söylerim. Tanrı'dan başka kral yoktur diyelim o zaman. O şekilde noktayı koymuş olalım. Evet yani insanlığın geldiği nokta yani bize bütün kayıtlar, anlatılanlar söylüyor ki uzaydandır. Uzaylılarla temaslar vardır. Gökyüzündeki medeniyet çok yüksek medeniyetler vardır. Teması olmuştur. Ve yine insanlığın sonu da yine gökyüzünden gelecektir. Gökyüzünden gelecektir. Ve yerle bir edilecektir. Evet. O zaman insanoğlu. Ağzınıza sağlık diyelim. Değerli izleyiciler, bu andan itibaren artık soru cevap kısmına geçebiliriz. Benim tabii hem süre bazlı hem de aklıma gelmemiş olabilir ve sizin akıllarınızda olan bazı sorular muhakkak vardır diye düşünüyorum. Böyle bir sırayla başlayalım. Beyefendi vardı. Hakan Türkkuşu ismim. Çok teşekkür ediyorum güzel sohbet için. Eminim hepimiz de harcığımızı doldurup da döneceğiz evlerimize. Hoş geldiniz. Benim 4 tane sorum olacak. Kısa sorular, kısa yanıtlarını rica edeceğim. Zamanı da iyi değerlendirmek üzere.
İlk sorum, Not alsana. karıştırma. Mezopotamya'dan bahsettiniz. Babil'e yollama yaptınız. Evet. Kule yapıldı, kule yıkıldı, gökyüzüne oklar atıldı, kanlar döküldü vesaire ama orada Tanrı'nın duruma müdahalesi dilleri karıştırarak, kendi aralarında yaptıkları konuşmaları engelleyerek oldu. Bu bir tür anti-sivilizasyon manevrası mıydı? Bugünkü karşılığıyla gerilla taktiği neticesi midir diye soracağım. İkinci sorum, uygarlıklar tarihi anlatılırken hep interglazyer dönemlere yollama yapılır. Jeoloji bilimi ve yerküre ile alakalı diğer bilimlerde Interglazyer ne demektir? buzul çağlarının arası. İklimin yükseldiği, sıcaklığın arttığı dönemlerde bizim uygarlık diye medeniyetlerden öyle tamam. buzul çağları arasıdır ama egemen olan buzul çağlarıdır. Bu interglazyer dönemler uygarlıkların sonu mudur yoksa başlangıcı mıdır diye yorumunuzu soracağım. Üçüncü sorum, varoluşun devamı tabii ki enerjiyi gerektiriyor. Her şey, insanın yaşaması da enerji gerektiriyor. İşte fosil yakıtından tutun da işte muazzam elektrik tüketimine varıncaya kadar. Bugün bir kuantum bilgisayarın çalışması -600 derece diye hatırlıyorum. Akıl almaz bir enerji gerektiriyor. Yeryüzünde bu ortam yok. Evet. Dolayısıyla varoluşun devamı, insanlığın devamı diye de yumuşatacak olursak elimizdeki enerjiyle sınırlı mıyız? Yoksa enerji bitince hep beraber bitecek miyiz? Üçüncü sorun buydu. Evet, enerji sınırlı. Dördüncüsü de geleneksel gücün işte askeri güç olsun, polisiye güç olsun vesaire. Bunların karşılığında son 20-25 senedir Amerika orijinli tabii ki soft power diye bir kavram çıktı. İşte kültürel faaliyetler, entelektüel birikimler, sportif karşılaşmalar gibi silahlı kuvvetlerin karşıtlığı bu soft power'ın geleneksel gücü askeri veyahut da silah ya da savunma sanayini sonlandıracağına ihtimal veriyor musunuz? Dördüncü sorum buydu. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Babil'den başlarsak, şimdi Mezopotamya'ya biz yapıyoruz ya, yerleştiriyoruz ya Babil'i. Aslında biz yerleştirmiyoruz. Mezopotamyalılar almış, orayı kendi şeylerine yerleştirmişler. Kendi coğrafyalarına. Yani Babil'in Mezopotamya olup olmadığını bile aslında bilemeyiz yani, emin değil. Sadece onlar öyle söylemiş. Ama orada bahsedilen günümüzden 5000 yıl önceki bir şehir değil. O günümüzden yüz binlerce belki ya da 10 binlerce, bilmiyoruz, tarihini bilemediğimiz, en azından bir önceki buzul çağında sona erdiğini tahmin edebileceğimiz bir bir medeniyet. Orada insanoğlu tek bir dil konuşuyordu öncesinde. Ve o tek dili konuştuğu zaman, yine Tevrat'ta da söylüyor, diğer İbrani kaynaklarda da söylüyor. İnsanoğlu eğer göklere meydan okuyorsa bunu birlik olup, hepsi bir araya gelip bunları birleştirerek büyük bir güç oluşturdular. Aslında o büyük gücü küresel bir diktatörlük oluşturup onunla sağladılar. O zaman biz bunu öyle bir şey yapalım ki bir daha yapamasın. Bunu açık açık yazıyor yani. Birlik olamasınlar. Bu birlikten aldıkları bir güçle. Ama o birlik de bir despotizm, bir diktatörlükle yaptılar. O zaman biz bunları bölelim, kendileriyle uğraşsınlar. Birbirleri yani dünyanın dışına bu sefer yapmaya kalkışmasınlar. Bir ek bir şey sorabilir miyim burada? Evet. Bugünkü teknolojiyle artık simültane çeviri dediğimiz şeyler kulaklıklarımıza kadar indi. Aynen. Şimdi bu dilleri evet ayırmıştık ama şu an yine insanların birbirini, dünyanın herhangi bir ucundaki insanların birbirini anlık olarak anlayabileceği sistemler geliştirdik. Aynen, çok güzel bir tespit bu. Yani tekrardan aslında biz Babil'e geri dönüyoruz gibi de bir şey oluyor yani. Hepimiz aynı dili konuşmak zorunda bile olmayacağız bence. Düşünmemiz yeterli olacak. Yani ben bir şey düşündüm, size bir şey söylemek istediğimizde siz direkt, sizin kulağınızda o ses canlanacak. Aynı dili bile bilmemize gerek yok. Öyle bir noktaya gittiğimizde evet, dediğin gibi olur. O sistemi kapatırsan da evet, kimse birbirini anlamaz hale gelir. Belki bu tarz bir şeyin bir ifadesiydi o. Dillerin nasıl karıştırıldığı, bunun nasıl bir yöntemle yaptığına dair hiçbir fikrimiz yok. Bunu bilmiyoruz.
Ama dediğiniz gibi bir kontrgerilla yöntemi mi? Evet. Yani benzetebiliriz. Evet. İkinci olarak İnsanlığın devamı enerji enerji konusu da evet. Yani bu enerji mesela Sovyet bilim adamı Kardashev diye bir şey var. Kardashev ölçeklendirmesi ortaya koyuyor ve şunu söylüyor. Diyor ki bir medeniyetin ne kadar ileri olduğunu ölçmek istiyorsanız onların ne kadar enerji tükettiğine bakın diyor. Yani düşünsenize fabrikalar şunlar bunlar sürekli bir enerji yakıyoruz değil mi? Ne kadar ilerlemişsek o kadar, ne kadar üretiyorsak o kadar da enerji tüketiyor olmamız gerektiğinden hareketle bu ortaya koyulmuş. Ama bunun ben bu enerji kaynaklarının sınırsız olduğunu düşünüyorum. Yani sınırlı olmadığını düşünüyorum. Ama bunu gelip fosile indirgersen, fosil enerji. Yok bilmem ne enerji, farklı böyle. İyi de her şey yani mesela güneş var ya. Koskoca bir güneş var. Yani onun enerjisini biz o panellerle verimli kullanamıyoruz. Yetersiz geliyor falan ama illaki bizim bilmiyor da olsak bir yöntemi var ve evrende muazzam güneş sisteminde bile en azından çok büyük bir enerji var. Nehir akıyor. Muazzam bir enerji. Sen bunu bir baraj yapıp bir şeye dönüştürdüğün zaman kullanabiliyorsun ama yöntemi bilmiyorsan muazzam büyük bir enerji her yerde. Onu nasıl bizim dönüştürebildiğimizle ilgili ben bunun sınırsız olduğunu düşünüyorum. Bu arada okyanuslardaki akıntılar, gelgitler buralardan da enerji yani üretimi. Dünyanın kendi devinimi bile yani kendi yörüngesel hareketleri bile yani muazzam aklımıza, hayalimize sığmayacak büyük enerjiler var. Evet. Mesela bunları nasıl kullanacağımızla bulabileceğimiz yöntemlerle tabii alakalı. Bu yenilenebilir enerji kaynakları teknolojisi de aslında daha yeni sayılır. Yani bunların da ilerleyen dönemlerde belki şu kadarcık bir panelle bütün evinizi enerjisini, elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiniz bir dönem de gelebilir yakında. Evet. Şimdi henüz ilkel sayılır. Dördüncü soruda şöyle bir şeydi. Evet. Bugünkü geleneksel güç yani işte polis gücü, asker gücü vesaire bunların yanında soft power'ı düşünürsek. Yani soft power geleneksel gücü sonlandırır mı? Yani soft power da aynı hard power gibi yani. Hard power dediğimiz silahlı şiddetin olduğu ama soft power şiddeti daha gerek bırak. Bu diplomasi de mesela böyle bir şeydir. Ama onu desteklediğin arkada bir şey vardır. Bir ordu vardır. Bir şiddetteki gücün vardır elinde. Her ikisi de merkezi yapılar tarafından kullanılıyor. Her ikisi de. O yüzden bu ikisini böyle çok fazla yani bu mu olsa daha iyi olur. O merkezi yönetimin dönüşmesini ikisi de dönüştürmez bence. İkisi de. Ve çünkü ikisi de tek kaynaktan sürdürülüyor. Yani mesela bugün soft power'da işte Hollywood mesela en büyüklerinden birisi. Evet. O da aynı merkeze, aynı finansal. Yani işte onu söylüyorum. İşte bu mesele bence hard power veya soft power ayrımından ziyade o her ikisine de talimatı veren veya da onu kontrol edebilecek olan güç merkezi mi değil mi? Bence bütün ayrım orada yatıyor. Yani hard veya soft olmasında değil. Onunla ilgili fikrim öyle. Evet. Bir de neydi? Bu da son soruydu aslında. Son soruyla böyle tamamlamış olduk. Çok teşekkürler. Güzel sorular. Teşekkürler. Evet. Merhabalar. Metin Can Cingöz. Benim sorum şu. İnsanın yaratılış sürecinde itiraz edenler ve karşı çıkanlar da melekti. Bu itiraz ve karmaşanın sonucunda bunların meleklik vasıfları alındı ve şeytan olarak nitelendirildiler diyebiliyorum. Tam olarak öyle değil ama bitir istersen ben söyleyeyim. Bunun sonucunda iki sorum olacak. Bir, o toplantıdan önce şeytan kavramı var mıydı? O toplantıdan sonrasına aslında şeytanın doğuşu diyebilir miyiz? İkinci sorum da şu, melekler bu kadar şiddetli bir itirazı ve karşı çıkmayı nasıl cesaret ettiler? Şimdi bu melekler diye bahsettiğimiz meleklerin içerisinde meleği âlâ denilen bir meclis var. Yüceler Meclisi. Yani hatta iblisi o da var. İblisi hatta daha sonra bu karar alındıktan sonra ve insana secde etlendikten sonra bütün meleklere oradaki secdeyi yere kapanmak olarak anlamak zorunda değiliz. Onun hukuki varlığını kabul edip biat etmek anlamında da bunu öyle okuyabiliriz. Fark etmez. İblis hariç
Hepsi tamam demişti. Ve o tartışmalar bitmişti. Yani meleği alada insanın yaratılmasıyla ilgili tartışma çoktan olmuş bitmişti. Buna rağmen o meleği alanın içinde olmayan iblis orada değildi. Hatta iblisi çok ilginç bir hitap vardır. Kur'an'da söylenir. Bütün meleklere söylendi. İblis şey yaptı. Hariç. İblis hariç hepsi secde etti. O zaman iblis de melekti. Allah ona şöyle dedi. Ne oldu, sen meleği aladan mısın da ona secde etmedin diye. Yani Yüceler Meclisi'nden mi oldun? Yani bakın dikkat edin. Meleği aladakiler hariç tutuluyor burada. O insanın da üstünde bir yapı olarak orada duruyor. Onlar hariç. Diyor ki sen niye secde etmedin? Meleği aladan mı oldun? Çok ilginç bir ifadedir o. Diğer meleklerin üstünde koyulmuş bir üst düzeyde bir statüsü olan bir yapıdan bahsediyor. Çok net. Ve orada tartışılan hikaye, bunlar kendi aralarında sert bir şekilde evet tartışıyorlar. Yeryüzünde kan dökecek bilmem ne falan, hani fesat çıkaracak. Yeni bir kavim şey mi? Yeni bir tür. Daha önce de yapmış. Ama bu insanın yaratılışı üzerine bir tartışma değil. İnsan o esnada zaten yaratılmıştı bile. Şimdi garip geliyor değil mi bu söylediğim? Çoğu kişiye garip gelebilir. O esnada insan zaten yaratılmıştı. Oradaki tartışma insanın yaratılışı üzerine değildi. İnsanın yeryüzüne halife olarak tayin edilmesi üzerine yapılan bir tartışmaydı. O çok atlanır. Evet, ben de bunu ilk senden duymuştum. Evet, çok atlanır bu konu. Orada zaten ilgili ayette de yaratmak kelimesi falan geçmez orada. Yani inni cailun halife fil arz diye geçer. Orada yeryüzüne halife kılmak. Yaratma ile ilgili halaka kelimesi diğer bütün ayetlerde halaka olarak kullanılır. İnsanın yaratılışında. Ama o zaten orada yaratılmıştı. Orada bir yetkilendirme, farklı bir statü tanımlaması vardı. O tartışma onun üzerineydi. Yani yetki veriliyor ve buna iblis karşı çıkıyor. Evet. Evet. Yani iblisin hikayesi oradaydı yani. Evet. Diğer soruyu da cevaplamış oldun aslında. Adem'in yaratılışından önce şeytan kavramı var mıydı? Sorusuna da aslında yine cevap vermiş oldun. Eksik kalan bir şey varsa tamam. Başka var mı soru? Varsa alalım hemen. Tanser Topçu. Sizin daha önceki programınızda dinlediğimde Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda değil, esasında Dicle ile Fırat arasında olabileceğini söylemiştiniz. Acaba sular çekildiği zaman orada altın çıkacağına, altın çıktığı zaman da oradan altını kim alırsa onun öleceğini diye bir telaffuz da var. Size ait değil ama öyle geçen bir konu var. Acaba o sular çekildiğinde acaba ortaya çıkan altın mı olacak, yoksa gerçekte bir Nuh'un gemisi mi çıkacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Orada sular değil asıl. O gemiyi biz göremiyorsak üstü kapalı. Şimdi yani tufan hikayesi diyoruz ya, binlerce yıllık falan değil bu. Yüz binlerce yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. O kadar süre içerisinde, bu kadar dünyanın geçirdiği dönemler içerisinde üstü kaplanmış. Hatta benim orada vardığım sonuç, yani kendi araştırmalarından edindiğim sonuç şu. Karacadağ volkanı var bölgede. Karacadağ volkanı tarih içerisinde jeolojik dönemlerde birçok kez püskürmüş. Ve o bölge devasa alanlarda böyle bazalt kayalar oluşmuş. Yani lav akıntıları olmuş ve püskürtmeler olmuş. Onlar kuruduğu zaman volkanik kayadır bazalt ve siyah bir taştır. Simsiyahtır yani. Ve bu geminin bulunduğu yerin de üstünü örtmüş. Örtmüş ve o geminin büyüklüğünü düşünün. Devasa bir şey düşünün. Bir tepe oluşması gerekir. Hı hı. Zaten oradan yola çıkarak da bu tespit ettim de yani onun uydu görüntüleri üzerinden de yeraltı görüntülerinde de oradaki yapıları koyduk yani ortaya. Kitapta da bunları yani yayınladım. Üniversitede hocalara gittik. Ömerciğim sen de biliyorsun. Evet. Beraber yaptık, çalıştık o konuları. Burada üstü metrelerce kalınlığında bazalt yapıyla oluşmuş ve içinde de geminin bulunduğunu en azından benim öyle iddia ettim diyelim. Ve kendimce delillerini de ortaya koydum diyeyim. Ki hocalar da zaten burada bir anomali var demişti. Evet tabii. Yani İstanbul Üniversitesi'nde
jeoloji mühendisliğinde de bunu anomali olarak tanımlanmıştı. Evet. O bölgenin altından geçiyor su. Nehir geçiyor. Dicle Nehri'nin kıyısında. Bunun altınla bir ilgisi olduğunu bilmiyorum. Hiç duymadım. Öyle bir şey de düşünmüyorum. Ve bunun ortaya çıkması artık bu günümüzde çok daha kolay. Çünkü jeoradar zemin taraması yapıldığında bu çok 3 boyutlu olarak ortaya koyulabiliyor. Sadece yapılması gereken orada bir iradenin, ne diyelim, bir bürokrasinin aşılarak ortaya koyulmuş bir iradenin tamam bunu yapın, hadi yapalım demesinden sonra ortaya çıkacaktır. Ama şu an o işte devlet bürokrasisi mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, orada bu yapılmıyor. Yani ben bunun için uğraştım, çok uğraştım. Ankara'ya gittim, Kültür Bakanlığı'nda görüştüm, toplantılar yaptım, müsteşarlarla, TÜBİTAK'taki uzmanlarla. Yani ben bu hikayeyi anlattığım zaman hepsi ağzı açık dinlediler, hepsi heyecanlandılar. İlk başta yani şüpheyle yaklaşanlar bile, ama buna rağmen yani hep bir yerde tıkandı iş. Onu da zaman gösterecektir. Bir ek bir şey sorayım o zaman orada. Siz bu görüşmelerin, bütün bu araştırmaların sonunda o bölgedeki kazının veya çalışmaların Kazıya bile gerek yok. Aynen, bilerek mi yapılmak istenmediğini düşünüyorsunuz, yoksa daha mı farklı, klasik bürokratik engellerden kaynaklı mı? Valla ben çok bilerek olduğunu da çok zannetmiyorum. Yani çok fazla ahmak insan var. Öyle düşünüyorum yani. Ve bu ahmaklar yönetimde yani bundan. Evet, cevabımı aldım. Evet. Evet, buyurun. Arkada beyefendi. Ben Selef Kambalı. Bilmek istediğim bir şey var. İblisten itibaren gelen bir soy ve tür var. Anunnakiler var. Yecüc Mecüc var. Cinler var. Sürekli farklı bir sürü tür var. Bunların hepsi aynı bir tür mü? Yoksa farklı yaratıklar mı? Ve cin ve insan toplulukları deniliyor ya. Demek ki farklı bir topluluk mu var? Sedat Hocam mesela şey diyor. Cinler insan. İnsanımsı. Evet benziyorlar. Genetik olarak birbirlerine çok yakın. İnsan ve cin, evet, genetik olarak uyumlulukları var. Atla eşek gibi. Yani nasıl bunlar, evet, yani atla eşek bir araya gelince katır doğuyor değil mi yani? Aslında bu ara tür dediğimiz katır gibi bir şey yani. Bu şey ana kolları falan dediğimiz böyle bir şey. Şimdi melekler dediğimiz kavram, melekler, Anunnakiler var ya diyoruz, Anunnakiler. Aynı aslında. İkisi aynı. Anunnaki Sümerlerin melek anlatımıdır. Şimdi o zaman bunlardan bir tanesi üzerinden bakalım olaya. İkisi aynıysa eğer. Şimdi meleklerin içerisinde üst bir yapı var. Az önceki meleği ala hikayesi. Ama biz iblisin bir zamanlar melek olduğunu biliyoruz. Kovuluyor melekütten. Ama iblisin aynı zamanda cin olduğunu da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde kâne minel cinni diye, onu net bir şekilde cin olduğunu söylüyor. O zaman demek ki melek kavramı bir türe verilen ad değil. O tür cin dediğimiz şeye veriliyor. Melek o zaman bir statü. Bir makam. Bir makam. Bir makam olarak tanımlanmış. Yani o makamdan kovuluyor. Mesela diyelim ki general, seni kovuldun diyor, artık general değilsin. İnsana, o insan general ya da bir uzaylı da olabilir. Uzaylı general. Yani o tür başka bir şey. Onun bulunduğu makam başka bir şey. O şekilde tanımlanıyor. O yüzden iblis eğer cinlerdense ve onların da en başında, böyle en üst düzey olan kişisi, o da kovuluyor. Kovulduktan sonra bu sefer iblis ayrı bir karakterdir. Şeytan mesela şeydir. Şeytan aynı zamanda türdür yani. Çünkü çoğulu vardır yani. Şeyatin diye de geçer. Yani şeyatin o zaman yani cinler arasında var olan bir grup diyelim, veya daha doğrusu tür demek yerine kötülerden oluşan bir grup olarak söyleyelim. İblis onlardan sadece bir tanesiydi. Onların içinden bir tanesiydi. Bu işin bu isyanı çıkaran, o başı çeken kişinin adıydı o. İblis. Ondan sonra başka bir şey var mıydı soruda? İblis, cin ve melek demiştin değil mi? Bunların hepsi aslında devamı gelen sürekli
saldırılar, sürekli dünyaya gelmeler, Yecüc Mecüc, bunların hepsi aynı grup mu? Yecüc Mecüc var mesela. Ha bir de Dabbe Yecüc Mecüc Tabii. var. Tabii Yecüc Mecüc ayrı. Onlar da Yecüc Mecüc dediğimiz şeyde cinlerden oluşan bir kavim. O bir cinlerin kavmi. Mesela nasıl insanlarda var kavimler, Araplar var, işte Amerikalılar, şunlar bunlar ya. Yecüc Mecüc de cinlerin bir kavmidir. Bozguncu bir kavim. Bozguncu bir kavimdir. Dabbe'yi burada nereye koyacağız peki? Dabbe çok daha farklı bir şey gibi. Dabbe böyle. acayip bir şey. Dabbe bir kere insanoğluna sesleniyor. Yerden çıkıyor. Dabbetül arz çünkü. Arz yerden çıkan ve debelenen bir şey. Evet. Ne olduğunu kimse anlamamış. Ve yerden çıkıyorsa eğer, yeryüzündeyse, dünyadaysa, insan da değilse, hayvan da değil. Hayvan bizle konuşamaz ki. Yani ne var o zaman yeryüzünde yaşayan tek akıllı canlı, konuşan, uyarılarda bulunan bir tek insan var ama bu başka bir şey. O çıktı işte, yapay zeka. Başka insanla konuşabilen bir şey var mı? Yani ben Dabbe'nin yapay zeka olduğunu düşünüyorum. O zaman sıkıntılı bir şey. Tabii orada... Tabii büyük de kıyamet alametidir ha. Evet. Orada Evet. tabii şey de var. Yapay zeka çiplerinin tabii şeyde topraktan elde edilen bir maddeden yapılması vesairesi gibi. Onu sizden mi gördüm, bir başka araştırmacıdan mı? Şimdi anımsayamadım. Böyle bir iddia var açıkçası. Evet. Evet, son bir soru daha alıp o zaman toparlayalım mı? Evet. Tamam. Hocam teşekkürler, ağzınıza sağlık. İlknur Bektaş ben de. Ben hep merak ediyorum. Bizi uzaylı filmlerini izliyoruz ve inanılmaz dehşet görsellerle sinema sektörü bize bambaşka böyle uçan, kanatlı, dişli, tırnaklı falan çok çirkin varlıkları sunuyorlar. Niye biz bunların bu kadar çirkin olduğunu düşünmek zorundayız? Veya bunların bize zarar vereceğine niye inanalım? Belki biz daha kötüyüz çünkü cennetten kovulan biziz. Evet, şimdi sinema sektörü. Ben teşekkür ederim. Sinema sektörü bu sistemi elinde bulunduran, yöneten ve kurgulayanların elinde. Çok net bir şekilde. Yahudilerin elinde. Veya onlar içerisinden bir grubun diyelim, üst bir grubun elinde. Ve bunların satanist bir kült olduğu, yani şeytana tapan bir kült olduğunu kendileri, kendi filmlerinde zaten bize anlatıyorlar. Hatta o soya dayandığını iddia Tabii. yani. O soya da dayandırıyorlar bunu. O kadar çok anlatıyorlar ki bunu. Biz özeliz. Mesela en güzel anlatanlardan bir tanesi Stanley Kubrick'tir. Bu Eyes Wide Shut filminde anlatmıştır. Veya bu soyun üstünlüğünün, bu satanist şeytana tapan ve onun soyu olan şeyin üstünlüğünü mesela Marvel filmleri bize süper kahramanlar olarak çok güzel anlatır. O zaman biz anlıyoruz ki bu gökyüzündekileri insana düşman olan cinleri bize göstermiyorlar aslında. Cinleri aslında kahramanlar olarak ve melekleri de düşman olarak, yani darbe yapmaya kalkıştığı yönetimin adamları olarak aslında bize anlatıyorlar. Yani o çirkin adamlar aslında onlar. Yani bize bu şeyi telkini veriyorlar. Ve tabii biz de bunları izliyoruz. Ama sadece bir keyif, işte hani bir sanatsal bir içerik olarak bakıyoruz ama emin olun bunların alt metninde o kadar çok şey anlatıyorlar ki kendi kötü olduğu, karşı olduğu yapıyı da tabii ki çirkin gösteriyorlar. Evet. O zaman son bir soru da ben sorayım. Madem filmlerden konuştuk. Tabii çok çok önemli filmler, diziler de yapılıyor. Mesela size sorsam Hamza Yardımcıoğlu izleyicilere 3 tane film veya dizi önerse ilk aklınıza hangileri gelir? Yani şimdi aklıma ilk geleni herkes izlemiştir büyük ihtimalle. Matrix'i, özellikle de birinci bölümünü yani. Tavsiye ederim. Ondan sonra kendi sevdiğim filmler, aklıma gelen sevdiğim film deyince Geleceğe Dönüş serisini çok severim. Ondan sonra bir tane daha dersen aslında sayacak bir sürü var ama mesela Interstellar filmi, Yıldızlar Arası filmi, o da aklıma gelen işte üçüncü var ama çok var. Şimdi diğerlerine de haksızlık olmasın ama 3 dediysen orada 3 tane bunlar yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Buyurun.
Duhan suresi var ya. Evet. O Duhan suresinde Yahudilerin 2 tane hükümdarlık ondan sonra yıkılma sürecini anlatıyor. O İsra suresinde İsra geçiyordu. suresi. Evet. O İsra suresine baktığımız zaman o başlangıç ve yıkılma, bunu milattan önce o zamanı mı almalıyız, bu üçüncüsü, yoksa bu zamandan sonra mı başlatmalıyız? Vallahi Şöyle de bir durum şöyle. var. Belkıs'ın tahtı olayı da var ya. Evet. O kitap da 1000 yıl önce gittiğine göre, ona göre ne diyebilirsiniz? Neye göre? Belkıs'ın tahtı olayı, o kitap 1000 yıl önce de Kur'an-ı Kerim gidiyor ya. Yani evet, ben anladım senin kastettiğin şeyi. O mektup diye tercüme edilen bir bölüm var. Kitap besmele ile başlayan. Evet. Şimdi ona göre alırsak bu zaman sonundayız. 90 artılar oynanıyor gibi bir şey oluyor. Yani oraya nasıl bağladın ki yani taht bu zamana? O zaman da kitap gidiyor ya, 2 tane kitap gidiyor. 2 tane kitap dediğin hangisini? Kur'an-ı kitabı gidiyor ya Belkıs'ın tahtında. Tamam, evet. O zaman da bu Yahudiler bu kitabı hep biliyorlar bu zamana kadar. Hayır, öyle değil ama orada kitaptan bilgisi olan bir kul diyor ya, o tahtı getirdi diyor. Önce bir cin, ifrit dedi ki ben getiririm tahtı. Göz açıp kapayana kadar, pardon sen yerinden oturup kalkana kadar getiririm dedi. Ama kitaptan bilgisi olan, kitap dedi Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Orada da Hızır olduğu yorumlanır. Tefsirlerde de öyle geçer. O ışınladı getirdi orayı. Ve oraya gönderdiği mektup da, yani mektup dediği aslında kitap diye geçiyor ayette. Besmele ile başlıyordu. Çok büyük ihtimalle orada %100 budur diyemiyoruz ama bize bunu düşündürüyor sadece. Kur'an-ı Kerim'i gönderildiğini ve işin içerisinde Hızır'ın da bir zaman yolcusunun da olması onun dahliyle muhtemelen gerçekleşmiş bir şey olabilir diye sadece yorum yapabiliyoruz. Çok net ifadeler, yani orada çok açık değil. Var, ancak bu sonuca varabiliyoruz. Onun öncesinde demiştin. Ne demiştin? Yahudilerin 2 kez. Tamam. Şimdi şu var. Diyor ki İsra suresinin ilk ayetlerinde geçiyordu. 3. ayet olabilir. Biz diyor kitapta yazdık ki siz yeryüzünde 2 tane fesat çıkaracaksınız diyor. Yani yeryüzünde fesat çıkarmak demek küresel bir bozgunculuk sistemini kurmaları anlamına geliyor. Tarihsel olarak baktığımız zaman böyle bir güce ne zaman ulaşmış olabilirler? Süleyman peygamber zamanında bunların devlet dönemi oldu ama başlarındaki Süleyman peygamberi bir bozguncu olarak andığını düşünmediğimize göre o zaman bunun geleceğe yönelik bir şey olduğunu, en azından ilkinin. Çünkü Süleyman peygamberden sonra devlet İsrail devleti ikiye bölünüyor. İkiye bölündü. Kuzey ve güney olmak üzere iç savaşla birlikte ikiye bölünüyor. Dünya hakimiyeti söz konusu olmuyor. O zaman bu günümüze işaret eden bir şeylerin olabileceğini o zaman tahmin ediyoruz. O da yeryüzündeki fesat dediği küresel bir sömürü düzeni. Şu an tam olarak işliyor. Tam olarak işliyor yani. Ne zamandan beri ele alırsınız mesela bunu ele almak isteseniz? Valla ben ne zamandan beri alırız? Yani ilk kurulmaya başlandığı 1800 sanayi devrimi mi mesela? Yok. Birinci Siyonist Kongre Bazel'de 1897 yılı. Sistem orada inşa edilmeye başladı ama tam kurulmamıştı. O da ne zaman kuruldu? Bence Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Ve ne zaman tekamül etti? O da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra etti. Evet. Bugün tam bir şeye dönüştü yani felaket bir. Bu birincisiydi ama diyorsunuz. Yani bu birinci fesat. Yani bu birincisi muhtemelen yani onu %100 de emin olamıyoruz arka planda nasıl şey olduğunu ama belki de iki dünya savaşı arasındaki sistemi de bölüyor olabilir. İkiye bölüyor olabilir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda da bunlara büyük katliam yapıldı. Çünkü her ikisinin sonunda da ayetin ifadesiyle bunlar katliama uğruyor. O yüzden bu dünya savaşlarıyla belki 2 de olabilir. Bu yorum meselesidir sadece. Evet. Hamza Bey ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, kıymetli misafirlerimiz,
Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bugün bu ortamda buraya geldiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Tabii kapatmadan önce kısa bir duyuru yapmış olayım. Kıymetli Şira Yayınları yazarı İlknur Bektaş da aramızda ve Nisan ayının sonlarına doğru 2 kitabı çıkacak. Roma'nın Gölgesi Hannibal ve Makbule Efe isimli 2 kitabı. Onun da duyurusunu yapmış olalım. İlknur Hanım milli mücadele kahramanları başta olmak üzere tarihle ilgili çok kıymetli eserler veren yazarlarımızdan birisi. Tekrardan şimdiden hayırlı olsun diyelim kitaplarınız için de. Evet, bugünkü programı bu şekilde sonlandırabiliriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Teşekkürler.